Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir ıslak kek yapacağız. Kekimizin öncelikle sosunu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı sütü tenceremin içerisine aldım. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledikten sonra bir çırpma telinden yardım alarak bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Sosumuzu sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra hemen 1 yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata ekliyorum. Çikolatam eridikten sonra ocağımın altını kapatarak sosumu soğumaya bırakıyorum. Hemen diğer tarafta da kekimizi hazırlayalım. 3 adet yumurtayı karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Her zamanki gibi kek karışımlarında yumurta ve şeker köpürene kadar çırpıyoruz. Bu arada kullanmış olduğum malzemelerin listesini ve ölçülerini açıklama kısmına da ekliyorum. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekerimiz iyice köpük köpük olup kıvama geldi. 1 su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağ ekledikten sonra malzemelerimi tekrardan karıştırıyorum. Artık kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Malzemelerimizi daha önceden eleyerek de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. İlk etapta bir miktar un ekledikten sonra malzemelerimi şöylece bir eliyorum. Bütün kek harçlarımızda bu çok önemli bir detaydır. Mutlaka kuru malzemelerinizi eleyerek kullanın. Hemen ardından 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya döküyorum. Onları da aynı şekilde eleyerek kullanıyorum. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra şimdi mikserle şöyle çok kısa, hani bütün malzemeler birbirine karışacak şekilde çırpıyorum. Evet, kekimizin harcı gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizler için kıvamını da. Kek harcıma son olarak da 1 yemek kaşığı kadar pirinç fındık koyuyorum. Tabii ki bu tamamen isteğe bağlı. Sizler koymayabilirsiniz. Onu da iyice karıştırdıktan sonra yağlamış olduğum fırın kabımın içerisine kek harcımı döküyorum. Fırın kabımı şöyle birkaç kez yere vuruyorum. Kek harcımın içindeki havanın çıkması için. Daha sonra 150 dereceye ayarlamış olduğum fırına pişmesi için bırakıyorum. Kekimize hemen bir kürdan testi uyguladık. Artık fırından çıkarabiliriz. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra kekimi kesiyorum. Sosumuzu dökmeden önce mutlaka keselim. Sosu iyice içine çeksin arkadaşlar. Evet, artık sosla kekimizi buluşturabiliriz. Her tarafına gelecek şekilde dökelim. Muhteşem görüntüsüyle ıslak kekim hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Islak kekimizin üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde çilek ve toz fıstıkla süslemeyi tercih ettim. Buna benzer birçok tarifimin linkini de açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar.
Oradan sizler için kolaylık olacaktır. Ayrıca oynatma listelerinde de bölüm bölüm olarak tariflerimi eklemiş bulunuyorum. Şöyle lezzet dolu bir dilimi göstereyim sizler için. Gerçekten muhteşem oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.